Merhaba sevgili arkadaşlarım, takipçilerim, abonelerim. Bugün çok güzel bir baklava modeliyle beraberiz. Yıllardır bildiğimiz, severek ördüğümüz, severek giydiğimiz çok hoş duran baklava modelini yapalım istedim. Evet, sizler de hazırsanız hemen yapalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyor. Bakın, yapımı da bir o kadar kolay. Evet, ben ipimi hazırladım. Küçük bir lastik başladım. Hemen göstermek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, lastiğimi başladım. 2 sıra düzümü ördüm. Haroşa yaptım. Bunu göstermek amaçlı yaptığım için yeteri kadar lastik örmüyorum arkadaşlar. Sadece modelimin düzgün durması için yapıyorum. Şişimi taktım. Bir tane ilmeğimi boş aldım. Modelimiz 7 ilmekten oluşacak arkadaşlar. Şöyle bir baştan göstereyim ben. Bu ilk ilmeği boş aldım. Yanındakini bir tane ördüm. 7 tane ilmek sayıyorum buradan. Anlatabilmek için, daha detaylı anlatabilmek için 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimi şöyle bir ayırdım. Bakın kenardan hemen bir tanesini öreceğim. Ördüm. 2 tane ilmeğim var. Hemen örülmesi gereken. İkisini yer değiştirdim. İkisini bir ördüm. Şişin üzerine ipimi doladım. Ortadakini ördüm. Şişin üzerine ipimi doladım. Hemen ikisini bir arada aldım. 2 ilmeği bir saydıktan sonra buradan 5 tane ilmek yapacağız. 3, dördüncüyü de yaptıktan sonra hemen yanındaki ilmeklerimi değiştiriyorum ve ikisini bir örüyorum. Şunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane ilmeğim var. İlk başta 7 tane saydım ve biz bunu bir taraftan eksiltiyoruz, bir taraftan çoğaltıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi altında 2 tane ilmeğim var ama üstünde tek ilmeğim var. Çünkü ikisini bir aldım. Ne yapıyoruz bunu? 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 diye sayıyoruz. 7 tane ilmeğe sahip oluyoruz yani. Ama bunu buradan daraltırken yanına hemen ilmek attığımız için bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve doladığımız ilmekle birlikte 7 diye de sayabiliriz. Hemen üstünden yanındaki ilmeğimizi örüyoruz. İpimiz karşıda olacak arkadaşlar. Şişin üzerine ipimi attım, doladım. Yanındakini ikisini bir aldım. Hemen 5 tane ilmek sayıyorum. Ne yaptık? 4. Hemen yer değiştiriyorum. İkisini bir arada alıyorum. Şişin üzerine ipimi attım. Düz ilmeğimi ördüm. Aradaki ilmeğimi şişin üzerine ipimi tekrar attım. İkisini hiç yer değiştirmeden bir arada aldım. Hemen 3 ve 4. ilmeğimi de ördüm. Bakın 4. 5.'yi değiştirmemiz gerekiyor çünkü. Değiştirdim. Şişin üzerine ipimi atacağım. Attım. İpimi ördüm. Kenarda kalan ilmeklerimi de düz ördüm. Modelimizi yerleştirdik arkadaşlar. Hemen arka yüzüne geçelim. Arka yüzünden sadece ters yapıyoruz. Ters örgü. Arka yüzünden ipimiz kendi önümüzde olacak şekilde ters örüyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmayacağız. Bütün modeli ön yüzünden yapıyoruz. Modelimiz bitene kadar tamamen arka yüzü düz işlemsiz, sadece ters örülüyor.
Yine modelimizin ön yüzüne geldik. Kenardaki ilk ilmeğimizi boş aldık. İkinciyi ördük. Bakın ilkinde yer değiştirip ikisini bir almıştık. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. İkisini yer değiştirdim ve bir arada aldım. Tek ilmek oldu. Hemen şişin üzerine bir ilmek attım. Diğer ilmeklerimi düz olacak şekilde örüyorum. Şişin üzerine ilmeğimi attım. Değiştirmeden ikisini bir arada topluyorum ve tek ilmek oluyor. Bir ilmek ördüm. İkisini yer değiştirdim. Ve ikisini bir arada ördüm. Tek ilmek sahibi oldum. Şişin üzerine ipimi doladım. Diğer ilmeklerimi düz ördüm. Şişin üzerine ipimi doladım. Yer değiştirmeden hemen kenardakini ikisini birden aldım. Bakın burada yer değiştiriyoruz ama burada değiştirmiyoruz. Sağa yatan ilmeklerimizi değiştiriyoruz. Sola yatan ilmeklerimizi değiştirmeden ikisini bir arada örüyoruz. Değiştirdim. Şişin üzerine ipimi doladım. Şişin üzerine ipimi doladım. İlmekleri yer değiştirmeden ikisini bir arada ördüm ve tek ilmek sahibi oldum. Hemen diğer ilmeklerimdeyim. Yer değiştirdim. İkisini bir arada aldım. Şişin üzerine doladım ve diğer ilmeklerimi düz olacak şekilde ördüm. Modelimiz belirginleşmeye başladı. Şu an sadece 3. sıradayız. Hemen arka yüzüne geçelim. Bu sıralarda sadece ters yaptığımızı söylemiştim. Bütün sıramızı ters olacak şekilde örüyoruz. Şimdi birkaç ilmeğim var. Hemen onları da ters öreceğim. Ve ördüm, bitirdim. Modelin yine ön yüzüne geldik. Kenardan boş aldık. Hemen ilk ilmeklerimi yer değiştiriyorum. İkisini bir arada alıyorum. İkisini bir arada aldım. Tek ilmek oldular. Şişin üzerine doladım. Diğer düz ilmeklerimi düz olacak şekilde örüyorum. Şişin üzerine doladım. Bu defa üçünü birden çıkartıyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmadan 3 ilmeğimi bir arada çıkarttım. Şişin üzerine doladım. Ve diğer ilmeklerimi düz olacak şekilde ördüm. Şişin üzerine doladım. 3 ilmeğimi bir arada aldım. Şişin üzerine doladım. Diğer ilmeklerimi düz olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Evet. Şu anda yarım baklava yaptık. Daha tümünü tamamlayamadık çünkü. Hemen şişin üzerine ipimi attım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Sıramı çıktıktan sonrasında bir defa göstermek istiyorum size. Benimle birlikte yaptıysanız hepimizinkinin görüntüsü bu şekilde. Daha henüz yarım baklavadayız. Alttaki yarım baklava, üsttekini kapatmasını da göstereceğim şimdi size. Hemen yine arka yüzüne gelelim. Arka yüzünden her defasında belirtiyorum yanlışlık olmasın diye. Bütün sıramızı ters yapıyoruz. İpimiz kendi önümüzde olacak arkadaşlar, bakın. Böyle de göstereyim. İpimiz kendi önümüzde. Hiçbir şekilde ip karşıda olmayacak. Böyle değil. İpimiz burada. Arka sıramızı tamamladık. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geldiğimiz zaman hemen göstermek istiyorum. Bunu ilk ilmeğimizi aldık, boş aldık. Yanındaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Artık burada kapatma yapmıyoruz arkadaşlar. Şişin üzerine ipimizi doladık ve ilk hemen
Bir önceki sırada artırdığımız ilmeklerimizi kapatıyoruz artık. İkisini bir arada aldık. Hemen diğer düz ilmeklerimizi örüyoruz. Hemen burası orta direğimiz bizim. Bunu sayaraktan, gözeterekten yanındaki ilk 2 ilmeği yer değiştirip ikisini alıyoruz. Ve bir ilmeğimiz oluyor. Şişin üzerine ipimizi dolamayı unutmuyoruz. Ortadaki direğimizi örüyoruz. Şişin üzerine ipimizi doladık. Yanındaki 2 ilmeği yer değiştirmeden alıyoruz ve tek ilmek sahibi oluyoruz. Diğer ilmeklerimizi ise düz örüyoruz. Hemen direğimizin yanındakine 2 ilmeği yer değiştiriyoruz. İkisini bir alıyoruz. Şişin üzerine doladık ve orta direğimizi ördük. Yine şişin üzerine ipimizi doladık. Diğer 2 ilmeğimizi yer değiştirmeden bir arada aldık ve diğer ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Hemen ikisini yer değiştireceğiz. Değiştirdik. Ördük. Şişin üzerine doladık. Orta direğimizi ördük. Şişin üzerine doladık. 2 ilmeğimizi yer değiştirmeden topladık. Diğer ilmeklerimizi ördük. Ve sıramızı örgümüzün bu sırasında tamamlamış olduk. Hemen yine arka yüzündeyiz. Arka yüzünde sadece ters örgü yaptığımızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ters örerek çıkıyoruz örgümüzü. Baklavamızı yaparken şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi yine sıranın başındayız. İlk ilmeğimizi aldık. Düz olan ilmeğimizi ördük. Bir diğer düz ilmeğimizi ördük. Şişin üzerine doladık. Ve modelimize başlamış olduk. İkisini bir arada aldık. Yer değiştirmeden aradaki tek ilmeğimiz var. Düz, onu ördük. Diğer 2 ilmeğimizi yer değiştirip bir arada aldık. Şişin üzerine doladık ve diğer ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Şişin üzerine doladık. İkisini bir aldık. Ortada bir tane ilmeğimiz var, onu aldık. Hemen ikinci bir değiştirme yaparak ikisini bir arada aldık ve ördük. Şişin üzerine ipimizi doladık. Ördük. Şişin üzerine doladık. İlmeklerimizi yer değiştirmeden aldık ve ortadaki ilmeğimizi ördük. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın, bir taraftan artırıyoruz, baklavamızı açıyoruz. Bir taraftan kapatıyoruz. 2 işlemi bir arada yapıyoruz baklava yaparken. Çünkü her iki taraftan da baklavamızın oluşmasını sağlamak zorundayız. Arada boşluk yapamayız. Burada kapatırken burada açıyoruz. Burada bakın 2, 4, 5 tane ilmeğimiz var. Biz onu 7 tane yapacağız. Son bir sıramız daha var. Düz olarak örmemiz gereken. Baklavanın tamamını elde edebilmek için. Alttaki yarımı yapmak için de bunun artırımına devam edeceğiz. Yani bunu kapatırken bu baklava dilimini açmaya devam edeceğiz. Hemen örelim. Yer değiştirdik. Ördük. Şişin üzerine doladık. Düz olan ilmeklerimizi örüyoruz. Yer değiştirmeden 2 ilmeğimizi bir arada aldık ve örmeye devam ediyoruz. Yine arka yüzüne geldik örgümüzün. Her defasında bunu belirtiyorum. Arka yüzünden hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters örüyoruz. Her defasında ters örüp çıkıyoruz örgümüzü. Baklava modelimizin ilk baklavasını oluşturmak üzereyiz. Kenardaki ilmeklerimin hiçbir işlem yapmadan dümdüz örüyorum. Şişin üzerine doladım. Aşağıda göstermiştim. Şimdi yine gösteriyorum. Üçünü bir arada alıyoruz. Şişin üzerine doladım. Devam ediyoruz.
modelimizde. Yine devam edelim. Şişin üzerine ipimizi attık. Üçünü bir arada alıyoruz. İlk modelimizi kapatıyoruz. Evet. Diğer ilmeklerimizi düz olacak şekilde örüyoruz. Şişin üzerine doladık. Üçünü bir arada aldık. Biraz önce de söylemiştim. Alttaki ilk kapatmayı göstermiştim. Bunu da aynı şekilde üçünü bir arada alıyoruz ve kapatıyoruz. İlk baklavamız oluştu yani. Diğer ilmeklerimizi de aynı şekilde ördük, doladık ve hemen kenardakileri ikisini bir arada çıkarttırdım. Evet arkadaşlar, bakın ilk modelimiz oluştu. Çok da güzel oldu. Aynı işlemi yukarıda da devam ettireceğiz. Bir tarafı kapatırken diğer bir tarafı açıyoruz ve bir taraf yarım baklava olurken diğeri tüm baklava haline geliyor. Ben bir model daha yapacağım. Şunu tamamlamak istiyorum. Ondan sonrasında tekrar görüşeceğiz. Örmeye devam edelim hep beraber. Evet arkadaşlar. İkinci modelimi tamamlamak üzereyim. Sizler de benimle birlikte ördüyseniz çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Evet. Son kenardakileri değiştirdim. Şişimin üzerine ilmeğimi attım. Şişimi doladım. Ve aşağıda olduğu gibi ikisini bir arada, üçünü bir arada yer değiştirmeden toplayıp çıkarttım ve tek ilmek sahibi oldum. Ortadaki ilmeklerimizin üçünü bir arada çıkartıyoruz. Şişin üzerine ipimizi doluyoruz. Diğer ilmeklerimizi örüyoruz. Yine aynı işlemi yaptık. Çıkarttık. Şişin üzerine doladık ve ördük. Son ilmeklerim. Baklava modelimiz böyle arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yan taraflara yarım baklavamız gelmek zorunda. Yani ne yaparsak yapalım bu yarım baklavalar her iki kenarda da olacak. Sağ tarafa yarım baklava yaparken ilmekleri değiştirmeyi unutmuyoruz. Kapatıyoruz ve açarken zaten artışlarından kendini gösteriyor. Model kendiliğinden şişin üzerine doladığımız zaman düzenli bir şekilde artıyor. Ama kapatma yaparken ilmek değiştirip ikisini bir alıyoruz. Burada kapatma yaparken kesinlikle ve kesinlikle ilmek değiştirmiyoruz. İkisini bir arada alıyoruz. Sadece ikisini bir arada alıyoruz ilmeklerimizi. Evet arkadaşlar, çok güzel bir modelimiz oldu yine. Her renkte, her zaman söylediğim gibi modellerimiz çok çok güzel duruyor. Böyle bakın. Beyaz da ayrı, yeşil de ayrı, sarı da ayrı. Çok güzel duruyor. Evet. Bugünlük yine bu kadar diyorum. Başka bir modelde yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.